Merhaba arkadaşlar. Bugün Batı Karadeniz serimizde Kastamonu'nun geleneksel yerli mimarinin birçok örneğine sahip bir Karadeniz liman şehri İnebolu ilçesindeyiz. Keyifli seyirler. İnebolu, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Kuzeyden Karadeniz'le çevrili olan ilçenin doğusunda Bozkurt, güneyinde Küre ve batısında Doğanyurt ilçeleriyle komşudur. İl merkezi Kastamonu'ya olan uzaklığı 90 kilometre, 2021 nüfusu ise 21 bindir. Bölge genel olarak Karadeniz iklimine sahip. Fakat özellikle bahar aylarında meydana gelen sisle Karadeniz bölgesinin tipik ikliminden biraz farklılık göstermekte. Kışları serin ve yağışlı, yaz ayları sıcak, nemli ve yine yağışlıdır. Nispi nem seviyesi her mevsim yüksek olan ılıman bir iklime sahip. İnebolu çevresindeki yerleşimlerin ne zaman başladığı tam olarak belirlenemese de ilk antik şehir M.Ö. 3. yüzyılda Sinope'ye bağlı bir emperyon olarak kurulmuş ve Abonu'nun duvarları anlamına gelen Abonoteikos adını almıştır. M.Ö. 64 yılında Roma egemenliğine giren şehir, M.Ö. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu hükümdarı Marcus Aurelius döneminde İonya kenti anlamında Ionopolis adı verilmiştir. Sonraları İnopoli, Türk hakimiyetine geçtikten sonra İnebolu'ya çevrilmiştir. Ayrıca şehir Apollo'nun yılan formunda yeniden doğduğuna dair bir kült olan Glikon'a ve sahte peygamber olarak anılan Abonoteikoslu Aleksandros'a ev sahipliği yapmış. ...1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya akın eden Türk Selçuklu beylerinden Emir Karaktekin 1084-85 yıllarında bölgeyi Türk hakimiyeti altına almış. Şehrin adı Selçuklu Hanedanı döneminde şimdiki halini almış. İspanyol seyyah Clavio 1404 yılında İnebolu'ya gelmiş ve bölgedeki kerestelerin çok iyi olduğundan bahsetmiş. İnebolu, Çanakkale Savaşı'nda 138 şehit verdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından bombalandı. Dönemin önemli bir ticaret merkezi olan İnebolu ve İnebolu Limanı Türk Kurtuluş Savaşı'nda stratejik olarak önemli bir rol oynamıştır. Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Ankara'ya gitmek isteyenlerin bir bölümü teknelerle İnebolu iskelesine geliyor ve buradan Anadolu'ya geçiyordu. İstanbul ve Sovyet Rusya'dan gelen savaş gereçlerinin Anadolu'ya giriş noktası da İnebolu iskelesi olmuştu. Türk İstiklal mücadelesi sırasında işgal ordularının el koyduğu Osmanlı silah ve cephanesi İstanbul'dan 1001 güçlükle tekne ve takalarla İnebolu'ya getirilmiş, kayıklarla sahile boşaltılmış, bu kutsal emanetler elden ele, yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden omuzlarda ve kanılarla İnebolu, Küre, Seyitler, Kastamonu yolu ile bağımsızlık savaşı veren Kuvayi Milliye güçlerine Ankara'ya ulaştırılmıştır.
1924 yılında İstiklal Madalyası alan ilk yer olan İnebolu'ya Atatürk'ün önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Yiğit unvanı verilmiştir. İnebolular Yiğit unvanı bizler her Türk evladının yapacağı gibi vatani görevimizi yaptık. Her Türk yiğittir, farkımız yoktur mantığıyla kullanmamışlardır. Bu yüzden de bu ilçemizde hala sadece İnebolu denmektedir. ...1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra Yunan hükümetiyle yapılan mübadele anlaşmasından sonra ilçe çevresinden yaklaşık 2000 kadar Rum Yunanistan'a göç ettirilmiştir. Mübadele sonrası İnebolu'da Rum kalmamış, ilçedeki köylerin Rumca isimleri de Türkçeleştirilmiştir. Mübadele öncesinden burada yaşayan Rumların torunları tarafından ilçeye ziyaretler yapılmaya devam ediyor. Atatürk 27 Ağustos 1925 Perşembe günü İnebolu Türk Ocağı'nda o ünlü şapka devrimi nutkunu konuşmasını İnebolu'da yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün İnebolu'ya bir gün için gelip 3 gün kaldığı, şapka ve kıyafet devriminin ilk nutkunu söylediği, bu serpuşun adına şapka denir dediği 25-28 Ağustos tarihleri her yıl törenle kutlanmaktadır. Atatürk nutkunda redingot gibi, bonjour, smoking gibi işte şapkanız. Buna caiz değil diyenler var. Onlara diyeyim ki çok gafilsiniz ve çok cahilsiniz ve onlara sormak isterim. Yunan serpuşu olan fesi giymek caiz olur da şapkayı giymek neden olmaz? Ve yine onlara bütün millete hatırlatmak isterim ki Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının kisve-i mahsusası olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler? Sözleriyle şapka giyilmesini savundu. Tarihi İnebolu evleri genelde 3 katlı bahçeli yapılardır. Bahçelerde erik, fındık, dut, elma, ceviz gibi meyve ağaçları bulunur. Hemen hemen her bahçede de su kuyusu bulunur. Ayrıca bahçelerde yaz sohbetleri için çardak veya avlu içinde oturma mekanları bulunur. Evler genelde bordo beyaz renktedir. Bordo rengini aşı köyünden çıkarılan toprakla yapılan aşı boyasından alır. Aşı boyası bu ahşap evleri 20 yıl boyunca rahatlıkla koruyabilmektedir. Evin çatısı genelde 4 tarafa eğimlidir. Çatı denizden çıkarılan ve marlı taşı denilen geniş ve ince taşlarla örülmüştür. Çatıda taş kullanılmasının sebebi son derece sert Karadeniz Poyraz rüzgarlarında çatının dayanıklı olması için. Marlı taşı ise ince, düz yapısı ve ısı yalıtımına sağladığı katkıdan dolayı tercih edilmiştir. İnebolu kayığı, denk kayığı, İnebolu kütüğü, taş kayığı, pazar kayığı gibi isimler altında bilgilere rastlanan ve literatüre İnebolu kayığı olarak girmiş pereme tipi teknedir. Önce kabuk tekniğiyle yapılmış tek Anadolu teknesidir. Bu teknik günümüzde gemi yapım tekniğinin bir önceki şekli ve temeli olarak bilinir. Ortalama boyu 10-11 metredir. Bu teknikle yapılmış ve bütün olarak korunabilmiş dünyadaki tek tekne İstanbul'daki Deniz Müzesi'nde sergilenmektedir. Sergilenen bu teknenin diğer bir özelliği ise Kurtuluş Savaşı'nda ikmal amacıyla bölgede kullanılan bir tekne olması.
İnebolu son yıllarda ilgi çekmeye başlayan turistik yerlerden. Denizin yanında özellikle doğal güzelliği, yemyeşil tepeleriyle hayranlık uyandırmaktadır. 2 adet plajın yanı sıra Cide ve Abana yolları güzergahında birçok güzel koylarından plaj olarak yararlanılmaktadır. Özellikle Özlüce Köyü sahillerinin güzel kumsalları çadır ve karavan turizmi için çok elverişli. Edebiyatımızın ünlü isimleri İnebolu'nun bağrından çıkmıştır. Orhan Şahit Gökyay. Bu vatan kimin şiiriyle hafızalarda yer etmiş, vatansever bir şairdir. Edebiyat alanında şairliğinden çok eleştirmenliği ve araştırmacılığı ile öne çıktı. Dil konusunda yaptığı en önemli çalışma Dede Korkut hikayelerini sadeleştirmesidir. 70 yıl boyunca öğretmenlik yaptı ve binlerce öğrenci yetiştirdi. Oğuz Atay. Eserlerinde düşle gerçeğin birbirine karışması, üst kuramcının kurgunun ana ilkesi olması onu postmodernist roman kategorisinde eser veren ilk Türk yazarı yapmıştır. Oğuz Atay özellikle Tutunamayanlar romanında modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, toplumdan kopuşları ve toplumsal ahlaka kalıplaşmış düşüncelere yabancılaşan, tutunamayan bireylerin iç dünyasını anlatır. Yapıtları eleştiri, mizah ve ironi barındırır. Oğuz Atay tutunamayanların 1971-72'de yayınlanmasından sonra önemli bir tartışmanın da odak noktası oldu. Bu romanıyla TRT Roman Ödülünü kazandı. Roman, Oğuz Atay'ın 1997 yılında UNESCO tarafından 20. yüzyıl Türk edebiyatının en seçkin eseri olarak seçilmiştir. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden bu kadar. Gelecek bölümde Cide ilçesinde buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın. Kanalımızı takip etmeyi de unutmayın.